Bundan yaklaşık 2500 yıl önce genç bir adam hayatını değiştiren bir karar verdi. Gecenin bir yarısı evinden çıkıp gittiği söyleniyor. Tek bir kez duraksayıp karısına ve yeni doğmuş oğluna son bir kez bakmış. Sonra sessizce karanlığın içinde kaybolmuş. Bu onu Himalayaların eteklerinden Kuzey Hindistan'ın ovalarına kadar götürecek bir yolculuğun başlangıcıydı. Onun misyonu insan hayatının anlamını çözmekti. Budizm bir din ya da inanç sistemi olarak evrim geçirdi. Farklı kültürlerde farklı şekillere büründü. Zaman Budizmin bir felsefe olarak öneminden hiçbir şey çalamadı. Budizmin hala yükselişte olması, onun bu modern zamanlarda bile insanların yolunu bulması için güçlü bir araç olduğunu gösteriyor. Buda hakkında bildiğimiz birçok şey ölümünden birkaç asır sonra kaleme alınmış sözlü anlatılardan gelir. Anlatılara göre Buda M.Ö. 6. ve 5. yüzyıl arasında şu an Güney Nepal olan yerde doğmuş. Adı Siddhartha Gautama'ymış. Yakışıklı, silahlara yetenekli bir prens olduğu anlatılır. Ona müthiş şeyler başaracağı kehanet edilmiş. Ama babası kral endişeliymiş. Çünkü oğlunun iki şeyden birini yapacağı kehanet edilmiş. Ya sarayında kalıp imparator olacak ya da evinden ayrılıp ulu bir dini lider olacak. Oğlunun daha geleneksel bir imparator olmasını isteyen kral, prensin etrafını lüksle kuşatarak onu dünyevi hayata bağlamak istemiş. Sokaklardaki nahoş manzaralar prens dünyadaki acıların farkına varmayıp mutlu olmayı sürdürsün diye bir bir yok edilmiş. Ama plan geri tepmiş. Prens bir gün sokaklarda dolaşırken birden yaşlı bir adam görmüş. Sonra hasta bir adam, ardından da bir ceset. İnsan varoluşunun acısına, kırılganlığına tanık olmak onu derinden sarsmış. Prens kutsal bir adam görünce de onda ilham bulmuş ve kaderi böylece mühürlenmiş. Genç Buda'nın saray hayatının bu renkli anlatısında bir fabl etkisi olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Adeta kitaplardan fırlamış bir kahramanlık hikayesi hissi veriyor, öyle değil mi? Ama aynı zamanda da gerçek bir varoluşsal krizi yansıtıyor. Buda acının hayatlarımıza nüfuz ettiğini gözlemler. Amacı acının üstesinden gelmenin bir yolunun olup olmadığını öğrenmekte. Sakyas adında bir klana mensup seçkin insanlardan oluşan bir meclisin yönettiği ufak bir kabile devletinde yaşıyordu. Aslında Buda'nın babası hep o anlatılardaki gibi kral değil, muhtemelen varlıklı bir aileden gelen klan lideriymiş. Ücra Himalaya eteklerini terk edip güneye doğru yol alır. Ayrıcalıklarını, ailesini, ana vatanını, her şeyi arkasında bırakır. Buda güneye yol aldığında ilk kez komşu devletlerin kültürlerini tecrübe etme fırsatı bulur. Gelenekleri ve kör inanç tarafından kısıtlanmayı reddederek soruları onu nereye götürürse oraya gider. Buda'nın karşılaştığı ilk şey Brahmanların dini oldu. Bu rahiplerden oluşan Hint dünyasının kültürel ortamına egemen olan bir kasttı. Kuraklık varsa yağmur tanrısını uyandırmak için Brahman çağırtırdınız. O zamanlar hayatın tamamı rahiplere, bilgi sahibi Brahmanlara bağlıydı. Bu onlara gerçek bir güç veriyordu. Buna ister kas sistemi ister farklı seviyelerde in, onlar her zaman diğer insanlardan daha üstündü. En üst konumdaydılar. Sonra savaşçılar, hükümdarlar, ticaret topluluğu yani Vasinavlar, en sonda da hizmet veren topluluk yani tamirciler, demirciler gelirdi. Brahman topluluğu buydu. Buda için bu sistem, kas sisteminin katı hiyerarşisine ve tanrılara adak adama kör inancına bel bağlıyordu. Mantıklı açıklama kabul etmiyordu. Buda dünyadaki yerimizi anlamak ve açıklamak için daha sağlam, daha inanılır bir yol olduğuna inandı ve bunu tutku haline getirdi. Buda'nın yolculuğu Ganj Ovası'na doğru devam etti. Magadha Krallığı'nın başkenti Rajagria'da vakit geçirdiği söylenir. Dünyanın dört bir yanında bunun gibi yeni kurulan şehirlere akın eden insanlar, dünyada yaşamanın ne anlama geldiği, kişinin nasıl yaşaması gerektiği gibi bizi ilgilendiren türlü türlü sorular sordular. Hayatın anlamını ve birlikte en iyi şekilde yaşamanın yollarını düşünmeye başladılar. Kısaca yoğun bir sorgulama dönemiydi. Arzularımızı kontrol edebilir miyiz? Adalet nedir? İşte Buda kendi kişisel arayışına dalmış, yanıtlanması zor bu sorularla boğuşmaya başlar. Peki öldüğümüzde bize ne olur? O dönem insanlar samsara adı verilen sonsuz bir doğum, ölüm, yeniden doğuş döngüsünün parçası olduklarına inanmaya başlamışlardı. Samsara, Buda'nın döneminde çok rağbet gören güçlü bir fikirdi. Bu zaman döngüsünde doğumun yeniden doğuşun takip ettiği fikriydi. Gerçi insanoğlu hep zaman döngüsünün farkında olmuştur. Peki samsarayı farklı kılan neydi?
Yeniden doğuş döngüsü aslında bir hayattan diğerine geçtiğimiz ve her seferinde farklı bir şekil alabildiğimiz düşüncesiydi. Dünyaya bir tanrı ya da bir insan olarak gelebilirsin. Üst ya da alt kastan olabilirsin. Hayvan olabilirsin, hatta hamam böceği bile olabilirsin. Bu sürekli bir yeniden doğuş döngüsüne girip hayattan hayata geçmek demekti. Ancak insanın her doğumda hayatın çilelerini baştan yaşayacağını, tekrar hastalanıp yaşlanacağını, öleceğini, yeniden doğacağını ve döngünün böylece devam edeceğini bir düşünsenize. Bu çok sıkıcı. Yani acı çekiyorlardı. İnsanlar bu tuzaktan kurtulmanın bir yolunu aradılar. O dönemin büyük arayışı yeniden doğuş ve yeniden ölüm döngüsünden çıkmaktı. Buda'ya göre hayattaki daimi acıların cevabı Brahmanların törenlerinde değildi. Buda bu döngüden tamamen kurtulmanın bir yolunun bulunabileceğine inanıyordu. Yalnız da değildi. Gerçekleri arayan bir grup insan dünyada dolaşıp çözüm bulmak için evlerini, ailelerini terk etmiş, her şeylerinden vazgeçmişlerdi. Buda'ya göre kişi kendisini ancak kendi bireysel deneyimlerini inceleyerek ve ardından onlardan mantıklı sonuçlar çıkararak keşfedebilirdi. O yüzden bu yeni düşünürlerin fikirlerini değerlendirmek için onların metotlarını birinci elden deneyimlemeye karar verir. Gerçeğin peşindeki bu seyyahlardan biri Alara Kalama adlı bir adamdı. Ona göre samsara sorununun çözümü kendimizin kalıcı, ebedi parçasını doğrudan tecrübe etmekten geçiyordu. O parça hiçbir yeniden doğuşta yok olmuyordu. Bunu yapmak için geçici dış dünya dikkatlerini dağıtmasın diye meditasyon yapıyorlardı. Fiziksel ve zihinsel müdahalelerden kurtulan böyle kişiler hedeflerine odaklanabiliyorlardı. Bunu ebedi ruhu kozmik dengeyle, yani bir tür evrensel ruhla nihai gerçeklikle birleştirmek için yapıyorlardı. Fikre göre mikrokozmosla bireysel benliği ve makrokozmosu bu dünya ruhuyla birleştirebilirsek beraberinde özgürleşme de gelecekti. Buda'nın Alara'dan ders aldığı ve inanılmaz bir yetenek gösterdiği, zihninde çok derin bir sessizlik yaratabildiği söylenir. Öyle ki Alara ona gruba beraber liderlik etmeyi bile teklif etmiş. Ama Buda bunu reddetmiş. Ancak meditasyondan çıktığında yine aynı temel sorunlara, doğum, hastalık, yaşlılık ve ölüm sorunlarına döndüğünü görmüş. Meditasyon ona aradığı dönüştürücü tecrübeyi sunamamış. Ama Buda vazgeçmemiş. Bu sefer nefsine hakim olma tekniklerine odaklanan, yine dünyevi her şeyden vazgeçmiş başka biriyle denemeler yapmaya başlamış. Bu tür kişiler aynı zamanda varlığımızın maddi kısmının özgürlüğe karşı bir engel teşkil ettiğine inanırlar. Ama onların çözümü çok daha serttir. Akla odaklanmak yerine bütün çabalarını vücutlarına boyun eğdirmeye harcarlar. Bütün insan hareketlerinin ruhta olumsuz bir toz bıraktığına, bunun bizi hayatta aşağı çektiğine ve yeniden doğuşa mahkum ettiğine inanırlar. Bunun için bazıları oruç tutuyor, bazıları aylarca kıpırdamadan duruyor, bazıları ise öğle güneşinin sıcağına katlanıyordu. Bunların hepsi önceki hareketlerinin sonuçlarını silmek içindi. Kalıcı ruha yer açmak, evrenin genişliğine erişmek ve nihayetinde samsaradan kurtulmak. Bu da her tür nefse hakim olma tekniğini uygulayarak ve kendisine aşırı cezalar vererek 6 yıl deneyler yaptı. İnsanlar içinde çıplak dolaştı, çok az yiyecekle beslendi, hatta günde tek bir pirinç tanesi yiyerek ölmesine ramak kaldığı söylenir. Kemikleri yıkık bir evin kirişleri gibiymiş, midesinden bel kemiğini hissedebiliyormuş. Ama tüm bunlara rağmen bir ilerleme kaydedemiyor, acı zihnini bulandırıyormuş. 6 yıl zorluk çekip farklı metotlarla yaptığı deneyler hiçbir işe yaramaz. Bu da artık samsara döngüsünü kırma arayışında tek başına hareket edecektir. Buda'nın bir sonraki girişimi yeni bir şeydir. Kişinin her istediğini yapması ve kendisini cezalandırması gibi aşırılıkların arasında kalan bir orta yol, yani ölçülülük. Buda'nın taktik değişimi, insanlık hali üzerindeki incelemelerine daha büyük bir berraklık kattı. Buda'ya göre kesin olarak bilebileceğimiz tek şey, dünyayı nasıl tecrübe ettiğimizdi. Ne tür tecrübeler yaşayacağımızı aklımızın belirlediğine inanıyordu. Meditasyon tekniğini kullanarak kendi aklının dahili işleyişini sorguladı. Buda'nın keşfettiği şey, insanların ruhun kalıcılığı ile ilgili varsayımlarına ters düşüyordu. Tecrübe ettiğimiz harici dünyanın sürekli değiştiğini fark etti. Bizler de sürekli değişiyorduk. Maddesel şeklimiz, algılarımız, aklımız, bilincimiz, karakterimiz sürekli akış halindeydi. Bunu fark etmek Buda'nın düşüncesindeki temel bir kusuru ortaya çıkarttı. Kalıcı benliği bulmak için harcanan bütün çabalar boşunaydı. Çünkü aslında kalıcı ya da bağımsız bir benlik yoktu. Her şeyin geçici olduğunu, değiştiğini fark etti. Sebep olarak sunabileceği hiçbir şeyin olmadığını,
aslında sebebin ben denen şeyle bağdaştırılma olduğunu gördü. Zamanın belli bir noktasında saptayıp da tamam işte bu diyeceğimiz hiçbir şey yoktu. Her şeyin geçici olduğuna dair bu farkına varış, kalıcı olarak var olan ruhani bir varlığın da aslında sadece bir kavram, görüş olduğu anlamına geliyordu. Peki benliğin olmaması ne demek? Bu da bunu şöyle açıklıyor. Mesela sana Cafer ne zaman doğdun diye sorayım. Sen de işte şu tarihte yılda de. Ben de aslında ondan 9 ay önce doğmamış mıydın? Ondan önce annenle babanın içinde değil miydin derim. Yani anneni içinden çekip alsam artık Cafer olmazsın. Cafer, Cafer olmayan elementlerden yapılma. Cafer güneş ışığı, toprak, Türkiye. Sonra birden Cafer ortaya çıktığında tek bir nokta olmadığını fark ediyorsun. Budizm'de bir yaratılıştan söz edilmez, yansımalardan söz edilir. Aslında var olduğunu inkar etmek değil, sen varsın. Bu içimizde, özümüzde bağımsız varlıklar olduğunu inkar etmek. Bu da kalıcı benlik fikrinin çözümün bir parçası olmadığına inanıyordu. Bu aslında sorunun kökünde yatan temel şeydi. Çünkü bizi bencil, ben merkezli yapıyordu. Bizde geçici dünyevi kaygılara köle eden doyumsuz bir açlık yaratarak samsaradan çıkmamıza engel oluyordu. Kişi bu kök salmış benlik yanılsamasından kurtulduğunda özgürlüğüne kavuşuyor. Bunu fark edince de ben, beni, benim gibi kavramlara köle olmuyordu ki bunlar da zaten acının temel sebepleriydi. Böylece acıdan kurtulmanın bir yolu olduğunu fark etti. Onun öğretileri kişinin benliksiz tabiatını yeniden keşfetmesi üzerineydi. Bu da kendisini analiz ederek yanıtları ortaya çıkarttı. Benlik yanılsamasını söndürürsek her şeyi gerçekte olduğu gibi görecek ve acılarımız sona erecekti. Dünyada doğru tavırla yaşamak özünde insana güç veren şeydi. Yani kendini tanırsan dünyada senin olur. İşte bu da tüm bunları bilişsel psikoloji terimleri icat edilmeden tam 25 asır önce düşündü. 35 yaşındaki Buda bir gece buraya Bodh Gaya'ya gelip bu ağacın atasının altında sakince oturmuş. Bugün burası bir sebepten milyonlarca kişi için bir haç bölgesi. Çünkü her şey burada bir araya gelmiş. Buda burada derin bir meditasyona daldı ve o haldeyken geçmiş hayatlarından birçoğunu tecrübe etti. Birçok yaşam formundan ve varoluş boyutundan oluşan bir döngü betimledi. Cehennem yaratıklarından hayvanlara, insanlara geçti. Sonra daha soyut bilinç seviyelerine ulaştı. Ama bütün bu formlar samsaraya tabiydi. Bir tanrı bile eninde sonunda ölüp yeniden doğardı. Ama bu da sonunda bu hallerin de ötesine geçti. İnsanlığın derinliklerini araştırdı, arzuları, cehaleti ve yanılsamaları bulup kalıcı olarak yok etmeyi başardı. Sonunda ölüm ve yeniden doğuş döngüsünden kurtularak aydınlanmaya, yani nirvana'ya ulaşmıştı. Aklımın özgürlüğü kalıcıdır. Çünkü bu son yeniden doğuş. Bundan sonra varoluşum yenilenmeyecek. Daha sonraları bu da nirvana'nın tabiatı hakkındaki tartışmaları yasaklamıştır. Çünkü nirvana'yı betimlemek bir alevi söndürdükten sonra ne olduğunu sormaktan farksızdı. Ama bu yine de bu insanlık hali için cennet, tanrı ya da metafizik bilgisi gerektirmeyen bir çözümdü. Bu salt özgürlük haliydi ve tamamen içeriden tecrübe ediliyordu. Bu aklın kapasitesini temelde insani olduğuna inandığı bir şeyi saptamaya yönlendirmişti. Arzuyu, nefreti ve yanılsamaları söndürmek beynin tam potansiyelini gerçekleştirmesine olanak vermişti. Artık mutlak bilgelik ve merhametle yaşayabilirdi. 2 video olarak tasarladığım konumuzun 1. bölümünü burada sonlandıralım. Haftaya 2. ve son bölümde görüşmek üzere. Her zamanki gibi sağlıkla kalın.